Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoda sizlere cp yani kopya anlamına gelen ve dosyaları kopyalamaya yarayan komuttan bahsedeceğim. Benim şu an burada belge adında bir dosyam ve klasör adında bir dizilim var. İçinde de herhangi bir şey bulunmuyor. Belgenin içinde de deneme satırı yazıyor ancak alt satıra geçiş yapılmamış. Şimdi bunu şöyle kullanalım. Belgeyi klasörün içerisine kopyalamak istiyorum. Bunun için cp yazdıktan sonra kopyalamak istediğim dosyanın adını yazıyorum. Burada belge yazmam yeterli çünkü zaten cp dizinin içerisindeyim. Şimdi ben bunu /home Furkan desktop cp klasör içerisine de taşıyabilirim. Ya da zaten taşımak istediğim dizin aynı dizin içerisinde bulunduğu için sadece klasör deyip bırakabilirim. Slash'ı yazmanıza gerek yok ancak bunu yazdığınız zaman onun bir dizin olduğunu belirtmiş olursunuz. Daha anlaşılır şekilde komut yazmış olursunuz. Şimdi ben belgeyi klasörün içine kopyalıyorum. Şimdi şunu deneyelim. ls klasör dediğim zaman benim oraya gitmeme gerek kalmadan klasör dizinin içerisindeki dosyaları bana listelemiş olacağını zaten biliyoruz. Belgeyi burada da görmüş olduk. Şimdi şuna bakalım. Cat diyeyim, klasör diyeyim ve onun içindeki belgeyi baktığım zaman evet aynı şekilde içeriğinin burada olduğunu görmüş oluyorum. Yani kopyalama işlemi başarılı. Bir de şöyle yapalım. cp belgeyi klasörün içerisine başka bir isimle taşıyayım. Bu sefer de adı deneme txt olsun. Bakalım ls klasör dediğimde belge ve deneme txt adında iki farklı dosyam olduğunu şu an görmüş oluyorsunuz. Bunu farklı dizinin içerisine de taşımama gerek yok tabii ki. Belgeyi şu an bulunduğum dizinin içerisinde deneme txt adıyla kopyala demiş oluyorum. Boyutları zaten aynı, içerikleri de aynı. Bunu sildim şu an. Şimdi bir de şöyle bir şey deneyebilirim. Ben bu dosyayı bir güncelleyeyim. İçerisine bir alt satıra iniş karakteri yazalım. Echo diyeyim. Boş bir karakter dizisini belgenin içerisine ekleyeyim. Bunu yazdığım zaman zaten ne olacağını biliyorsunuz. Alt satıra iniş karakterini kendisi otomatik koyacak. O yüzden dosyam şu an böyle görünmüş olacak. Alt satıra geçiş karakterini eklemiş olduk. Şimdi ben bunu klasörün içerisindeki belgeyle eşitlemek istiyorum. Bunu da şöyle yapabiliriz. cp belgeyi klasör içerisindeki belgenin üzerine kopyala diyebilirim. Ya da bunu direkt bu şekilde yazabilirim. Aynı isimle gidecektir eğer yeni ismini belirtmezsem. Bunu zaten yaptık. O yüzden şimdi farklı bir şey göstereceğim. Buraya -n parametresini verirsem ki bu no clobber anlamına geliyor. Eğer varsa orada bir dosya onun üzerine yazma anlamına geliyor. Şu an bakalım bir işlem gerçekleştirdi mi gerçekleştirmedi mi bilmiyorum. Cat klasör deyip belge dediğim zaman evet taşıma işlemini gerçekleştirmemiş. Bunu bir de şöyle deneyimleyebiliriz. -i parametresini verdiğimde interaktif anlamına geliyor. Orada bir dosya varsa üzerine yazmadan önce bana sor demiş oluyorum. Yapıyorum. Diyor ki klasör belge içerisinde zaten bir metin var. Üzerine yazmak istiyor musun? Ben burada y yazarsam üzerine yazma işlemini gerçekleştirecek. Herhangi başka bir şey yazarsam, bir şey yazmazsam ya da n karakterine basarsam bu sefer yazma işlemini gerçekleştirmeyecek. Y dediğimde bu işlemi gerçekleştirmiş oldu. Bir de bunun -v parametresini görelim. Bu da verboz anlamına geliyor ve daha çok bilgiyi yazdırıyor. Belgeyi klasör belge içerisine yaz demiş oldum. Bunu da bu şekilde göstermiş oldu bana. Bunu -i parametresiyle de birleştirmem elbette mümkün. Üzerine yazayım mı diyor. Y dedim ve yine aynı şeyi bana burada göstermiş oldu. Bunu -n ile kullanacak olursanız herhangi bir işlem gerçekleştirmediği için bir çıktı da vermemiş oluyor bu şekilde. Bir de şunu deneyelim. Klasör dizinimi yine aynı dizinin içerisine kopyalamak istiyorum. Adı da dizin olsun. cp diyorum, klasör diyorum ve dizin olarak bunu kopyalamak istiyorum. Bunu yaptığımda çalışmayacak. Diyor ki -r parametresini vermedin. Sen şu an bir directory kopyalamaya çalışıyorsun diyor. Yani recursive yapman lazım bunu. O zaman buraya -r parametresi yazmam benim için yeterli olacaktır. Buraya dizin adında bir dosyam oluşmuş oldu. cp komutundan da bahsedeceklerim bu kadardı. Bir sonraki komutta görüşmek dileğiyle.